Dünya değişiyor. Bunu suda hissediyorum. Toprakta hissediyorum. Kokusunu alıyorum. Eskilerden pek bir şey kalmadı. Zira hatırlayanlardan yaşayan yok artık. Merhaba. Ben hikayeler anlatmaya çalışan birisiyim. O yüzden en sevdiğim hikayelerden birinin başlangıcıyla başlamak istedim sözlerimi. Dünyanın değiştiğini söyleyen ve aslına bakarsanız bir yönüyle de dünyayı değiştiren bir hikaye. İlginçtir, sadece içinde yaşadığımız ve büyük bir canlı olarak değerlendirebileceğimiz dünya değil, aynı zamanda onun içinde yaşayan ve küçük birer dünya olan bizler de sürekli olarak değişiyoruz ve değişirken bir yandan onu da değiştiriyoruz. İşte ben bütün bu değişimleri daha iyi görebilmek için belgeseller çekmeye çalışıyorum. Dünyayı ve içinde yaşayan insanları daha iyi belgeleyebilmek için. Tarkovski'nin deyimiyle zamanı mühürlemek. Peki niye? Neden avuçlarımızın arasından akıp giden zamanı durdurmaya çalışıyoruz ki? Onun bizi dönüştüreceği şeyden korktuğumuz için mi? Yoksa anı yakalayabilmek için mi? Kopar goncaları henüz vakit varken bugün. Şair niçin böyle bir dize kullanmış? Çünkü ister inanın, ister inanmayın, bu salondaki herkes bir gün nefes almayı bırakacak. Çünkü an be an bu dünyadaki hikayemiz sonuna yaklaşıyor. Oysa biz sonsuzluğu istiyoruz. Ya da en azından içinde yaşadığımız anları yakalayıp ölümsüzleştirmek. İşte ben bu yüzden belgesel çekmeye çalışıyorum. Bundan yaklaşık 5 yıl kadar önce, henüz daha selfie kavramı icat bile edilmemişken bir gün cep telefonumu çıkartıp kendi fotoğrafımı çektim. Anı yakalayabilmek için. Sonra ertesi gün aynı açıyla bir kere daha çektim. Daha sonra bir kere daha derken bunu bir projeye dönüştürdüm. Anı yakalama çabamın bir göstergesi olarak. Öte yandan geçtiğimiz günlerde, aylarda YouTube'da video blog ya da popüler deyimiyle vloglar çekmeye başladım. Ne yapıyorum? Hayatımdan küçük kesitler yakalayıp bunları saklıyorum ve başkalarıyla paylaşıyorum. Bütün bu çabalarıma da kişisel belgeselcilik adını veriyorum. Kişisel belgeselcilik. Ama bu işi, özellikle de belgeselcilik kısmını benden çok çok daha iyi yapanlar var. Mesela şu belgesele bir bakın. Burada gördüğünüz çocuklar hayatlarında ilk kez bir araya geliyorlar. Hepsi de 7 yaşında sıradan çocuklar. Tabii kendilerine göre farklı hayat hikayeleri var. Farklı sosyal çevrelerden geliyorlar. Peki 1963 yılının bu soğuk kış gününde böyle bir hayvanat bahçesinde neden bir araya getirilmişler dersiniz? Bir deney yapmak için, bir belgesel çekmek için, gelecekte dünyanın neye dönüşeceğini daha iyi anlayabilmek için. Çünkü bu çocuklardan biri bugün, yani 2016'da belki de bir mağazada tezgahtar olarak çalışıyor. Onun hemen yanındaki diğer bir çocuksa o mağazalar zincirinin en tepesindeki yönetici, kim bilir? Ama şu anda onları izlerken hepsini tertemiz, bembeyaz, bomboş sayfalar olarak görüyoruz. Zaman geçtikçe herkes kendi üslubunca kendi defterini doldurmaya başlayacak. Ölü Ozanlar Derneği'nde Bay Keating'in yaptığı gibi ve yaptırdığı gibi geçmişe ait bu simaları incelemenizi istiyorum. Sizden pek de farklı görünmüyorlar, öyle değil mi? Sizin şu anda kendinizi hissettiğiniz gibi yenilmez hissediyorlar. Mesela şu iki afacana bakın. İsimleri Bruce ve Neil. Kaderlerinde çok büyük işler başarmak olduğuna inanıyorlar. Çoğunuz gibi. Özellikle sağ tarafta bıcır bıcır konuşan Neil'a bir bakın. Gözlerine. Işık dolu, hayat dolu, umut dolu, tıpkı sizler gibi. Peki bu çocuklar güçlerinin yettiği şeyleri yapabildiler mi? Yoksa iş işten geçene kadar beklediler mi? Dünya değiştikçe onlar neye dönüştüler acaba? Keşke
Bunları görebilseydik. Aynı temenni bu belgeseli çekenlerin de aklına gelmiş olmalı. Çünkü 7 yıl sonra 1970'te artık 14 yaşına gelmiş olan bu 14 çocuğu tekrar ziyaret ederek belgeselin 2. bölümünü çekmişler. Bu bölümde Neil'ı bisikletiyle okula giderken görüyoruz. Artık o bir öğrenci. Bu her halinden belli. Öğrenci olmasına öğrenci de gözlerindeki ışığa ne oldu? Yavaş yavaş sönmeye başladı. Peki ya 7 yıl daha geçerse o ışık tamamen kayıp mı olacak? İşte benim gibi, sizler gibi meraklı belgeselciler bu sorunun da cevabını merak etmişler ve 21 yaşında bu gençleri tekrar ziyaret etmişler. Şimdi yıl 1977. Bunu Neil'in kıyafetinden de anlayabilirsiniz, o zamanın modasıyla giyinmiş. Oxford Üniversitesi'ne başvurmuş ama maalesef bu başvuru kabul edilmemiş. Başka bir üniversiteye girmiş ama büyük bir ihtimalle orada da tutunamamış. O yüzden şu anda okulsuz birisi. Röportajda kendisine şu soru soruluyor. Yeniden 7 yaşında olmak ister miydin? Bunu biraz düşünmenizi istiyorum. Yeniden 7 yaşında olmak ister miydin? İster miydin? Peki olabilseydin neyi değiştirirdin? Peki onu şimdi niye değiştirmiyorsun? Anı yakalamak biraz da bu değil mi? Şu andan itibaren başlamak. Neil hayır diyor bu soruya. 7 yaşında olmak istemezdim çünkü yine 21 yaşına geleceğimi biliyorum. Ama yine de hayatta önemli biri olmak ve başkalarının hayatını olumlu yönde etkilemek istiyor. Yani değişmek ve dünyayı değiştirmek. İşte bu Neil ve onun 13 arkadaşının hayatına mercek tutan belgeselin 4. bölümü 1984 yılında yayınlanıyor. Ve Neil artık işsiz biri ve evsiz biri. O yüzden otostopla İngiltere'yi dolaşarak kendisine kalacak bir yerler aramaya başlıyor. 7 yıl boyunca böyle bir hayatı sürdürdükten sonra nihayet İskoçya yakınlarında küçük bir adada kendisine kalacak bir yer buluyor. Hatta oradaki yerel tiyatroda küçük roller almaya başlıyor. Dünya sahnesinde oynadığı bu hayat oyununda bu kez onu gerçekten de bir oyuncu olarak görüyoruz. Peki acaba dönüştüğü kişiden memnun mu? Sizce nasıl görünüyor? Hala kendisini yenilmez hissediyor mudur? Dünyayı değiştirebileceğini düşünüyor mudur? Zaten ona şu soruyu soruyorlar. Sence başarısız mı oldun? Aynı soruyu kendinize sormanızı istiyorum. Sence başarısız mı oldun? Başarı dediğimiz şey ne peki? Ulaşılmak istenilen bir hedef, aranılıp bulunmak üzere olan bir hazine. Nedir başarı? Peki Neil'in cevabını merak ediyor musunuz? Buna ben karar veremem ki diyor. Henüz hayatım bitmedi. Hala değişebileceğine inanan bir insanın cevabı bu. Nitekim 42 yaşında onu çocukluk arkadaşı Bruce'un yanında görüyoruz. Bruce hatırladınız değil mi? Hani 7 yaşında Neil bıcır bıcır konuşurken onun yanında sessiz sakin oturan bir çocukcağız vardı ya, işte o. Aslına bakarsanız bu belgesel 7 yıllık fasılalarla Bruce'un hayatını da bize aktarıyor ama onunkisi birazcık daha tanıdık, birazcık daha sıradan bir hayat biçimi. Üniversitede alınan matematik eğitimi, ardından mezuniyet, derken öğretmenlik, evlilik, 2 çocuk vesaire vesaire. Peki Neil'in bunca yıl sonra çocukluk arkadaşının yanında ne işi var? Bu sorunun cevabı için hafızalarınızı biraz tazelemenizi istiyorum. 21 yaşındaki halini düşünmenizi. Hani üniversiteyi bırakmıştı ama yine de hayatta önemli biri olmak istediğini söylemişti. Dünyayı değiştirmek istediğini. O zaman peki bunu nasıl yapacaksın diye sorduklarında da bilmem belki de politikaya atılırım cevabını vermişti. 21 yıl boyunca bunu yapamadı ama 42 yaşında onu Londra'da yerel bir mecliste konsey üyesi olarak çalıştığını görüyoruz. Hatta aradan bir 7 yıl daha geçiyor, bölge meclisine terfi ediyor. Aradan bir 7 yıl daha geçiyor ve 2012 yılında bu belgeselin 8. bölümü yayınlandığında karşımızda artık İngiltere'de genel seçimlere de katılmış liberal demokrat bir politikacı var. Şimdi benim size belki de bir başarı hikayesi anlatmamı bekliyordunuz. Yani onun seçimleri kazandığını, hayallerine kavuştuğunu söylememi. Mutlu son.
Ama hayır, başaramadı, kazanamadı. Çünkü gerçek hayat hikayeleri bilinmezliklerle doludur. Ama güzel olan da bu değil mi zaten? Bilinmez olması. Zaten bu belgeselde Neil'in hayatı ve hayatında yaptığı yolculuk da henüz bitmedi, devam ediyor. Ve ben şu anda heyecanla, büyük bir merakla 2019'da yayınlanacak olan yeni bölümü bekliyorum. Peki neden 7 yıl? Açıkçası ben bu sorunun cevabını izlediğim belgeselde bulamadım. Ama biyolojik olarak her 7 yılda bir yepyeni bir insan olduğumuz söylenir. Nasıl mı? Bu konuyu biraz daha ayrıntılandıracağım. O yüzden bir parantez açıyorum. Sonra belgesele tekrar geri döneceğim. Vücudumuzda 37 trilyon civarında hücre var ve ben daha bu cümleyi söylerken 5 milyon civarında hücrem öldü. Beni dinlerken ya da ekranları başında izlerken sizlerin de başına aynı şey geldi. Ama endişelenmeyin. Çünkü bu ay 450 milyar civarında yeni hücremiz olacak. Samanyolu galaksisindeki yıldızlardan daha fazla sayıda. Ve 7 yıl içinde vücudumuzdaki bütün hücreler yenilenmiş olacak. Neredeyse tamamı. Ve böylece biz biyolojik olarak yepyeni bir insan olacağız. Burada özellikle neredeyse tamamı diyorum. Çünkü bunun çok önemli bir istisnası var. Beyin hücrelerimiz. Onlar yenilenmiyor. Evet, doğru duydunuz. Onlar değişmiyor. Peki ya onların içindeki fikirlerimiz, düşüncelerimiz? Belki vücudumuzdaki hücrelerin değişiminin farkında bile değiliz. Tamamen bizim kontrolümüz dışında gerçekleşiyor ama değişemeyen tek hücre grubu olan beyin hücrelerimizin içindeki fikirleri, düşünceleri değiştirebilmek, onları dönüştürebilmek sizlerin elinde. Diyerek parantezi kapatıp tekrar belgesele geri dönüyorum. Ünlü sinema eleştirmeni Roger Ebert, Up serisi adlı bu belgesel dizisini tüm zamanların en iyi 10 filmi ya da bir başka deyişle 10 hikayesi arasında sayar ve hayatın gizemli merkezine nüfuz ettiğini söyler. Çünkü klasik filmlerden, kurmaca hikayelerden çok daha gerçektir, hakikidir. İnsanın dönüşümünü ve bu dönüşümdeki bilinmezliği hepsinden daha iyi anlatır. Ama insanların anlattığı ya da uydurduğu hikayelerdeki karakterlerde de sürekli bir dönüşüm vardır. Zaten dönüşüm olmazsa hikaye dediğimiz şey olmaz ki. Ve ilginçtir, bu dönüşüm çoğu zaman da birbirine benzer. Hatta efsaneler, mitler üzerine araştırmalar yapan Joseph Campbell, Bin Yüzlü Kahraman adlı eserini bu benzerliklerden yola çıkarak yazmıştır. Kadim uygarlıkların oluşturduğu efsaneler, birbirinden uzak kültürlerin anlattığı masallar hep birbirine benzer. Bu hikayelerde değişim adeta bir saat gibi işler. Kahraman tüm bu anlatılarda içsel ya da dışsal bir yolculuğa çıkar, maceralara atılır, sonra olgunlaşarak, yani değişerek, dönüşerek tekrar evine geri döner. Başlangıçta gizemli bir çağrı alır, maceraya çağrı. Daha sonra yardıma ihtiyacı olduğunu fark eder. O yüzden hemen destek gelir. Muhtemelen böyle beyaz sakallı bir dededen, bir bilge kişilikten. Sonra yuvasından, alıştığı o konfor alanından ayrılmak zorunda kalır. Yola çıkar. Böylece maceramız başlamıştır. Bu özel dünyadaki macera. Orada engellerle karşılaşılır. Çeşitli denemelerle bu engeller aşılmaya çalışılır. Sonra engellerin en büyüğüne, sınavların en zoruna yaklaşılır. Ben diyeyim TEOK, siz deyin YGS. Çok zorlu bir sınav. Kahramanın karşılaştığı zorluk o denli büyüktür ki hayatının en sıkıntılı, en kötü anlarını yaşamaya başlar. Ve o kriz anında adeta ölümün kıyısına kadar gelir. Tıpkı saatin gösterdiği yön gibi dibe vurmuştur artık. Ama bütün bu zorluklara rağmen hala yıkılmayıp ayakta kalmayı başaran kişi ödülüne mutlaka kavuşur. Aradığı hazineye ulaşır. Çünkü dünyanın dönmesinden dolayı mecburen oluşan gecenin en karanlık anından hemen sonra gün doğar. Güneşin ışığına, hazinesine kavuşuruz tekrar. Sonuçta maceraların yaşandığı bu özel dünyada artık tüm zorluklar aşılmıştır.
Kahraman kendi sıradan dünyasına dönüş yolculuğuna başlar. Ama o artık değişmiştir. Aradan 7 yıl geçmiş midir bilemiyorum ama o mutlaka değişmiştir. Ve yeni bir hayata hazırdır artık. Hikayede ucu açık bırakılan konular çözüme kavuşur, sorulan sorular cevaplandırılır ve biz nihayet hikayenin sonuna ulaşırız. Ya da yeni bir başlangıca. Tıpkı bir saat gibi. Değişim hiç bitmiyor. Akreple yelkovanın dönüşümü zamanı akıtıyor. Zaman aktıkça onun içinde kişisel hikayelerimizi yaşayan bizler adım adım değişiyoruz. Evet, belki biz canavarlarla mücadele etmiyoruz ama çok önemli problemlerle karşılaşıyoruz. Tıpkı Neil gibi, tıpkı Frodo gibi. Onlar gibi problemlerle yüzleşiyoruz. Çünkü dönüşüm karar vermekle, seçimlerle başlar ve azimle, çalışmayla, mücadeleyle devam eder. Eğer hayat boyunca aradığınız bir hazine varsa bunun elbette bir bedeli vardır. Girmekten korktuğun mağara aradığın hazineyi saklıyor diyor Campbell. Aradığınız hazineyi bulmak için o mağaraya girmekten, değişmekten, dönüşmekten korkmayın. Evet, bugün benim kendi kişisel hikayeme ekleyebileceğim çok güzel anlar yaşadım burada sizlerle birlikte. O yüzden müsaadenizle ben bu anı da kaydetmek istiyorum. Hatta durmayın, siz de kaydedin. Sonuçta bu anı birlikte yaşadık. Kişisel hikayelerimiz, benim deyimimle kişisel belgesellerimiz kesişti bugün. Vaktim var gibi gözüküyor. Size son bir tavsiyede daha bulunmak istiyorum. Siz de kişisel belgeselciliğe başlayın. Daha önce kaydettiğiniz görüntüler varsa, fotoğraflar varsa onları bir toparlayın. Onlara bakarak geçmişe doğru bir yolculuk yapmaya çalışın. Mesela bundan 7 yıl önce çekilmiş bir fotoğrafınızı bulun. O gün nasıl hayalleriniz vardı? Kişisel hikayenizin hangi evresindeydiniz? Hatırlayabiliyor musunuz? Ne kadar da değiştiniz? Sonra yine bulabiliyorsanız 7 yaşında çekilmiş bir fotoğrafınızı bulun. O çocuğun neye dönüşmesini istediğinizi kendinize bir sorun. Neye dönüşsün ve kendi hayatında, hepimizin içinde yaşadığı bu dünyada neleri değiştirsin? O fotoğrafa tekrar bakın. Biraz daha yakına doğru giderseniz, sizin kulağınıza bir şeyler fısıldadığını duyabilirsiniz. Kulak kabartın. Dinleyin. Ne diyor? Anı yakala. Hayatını sıra dışı bir hale getir. Korkma, kaçınma. Çünkü değişiyorsun ve dünyayı değiştiriyorsun. Teşekkürler.